Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Şehitlerimiz var. 2 günde 12 şehit. Ruhları şad olsun. Vatan için canından vazgeçenler, sevdiğinden, eşinden, çocuğundan vazgeçenler. Bunlar al bayrağımız için canlarından vazgeçiyorlar. Bizler sevgili dostlar bu uğurda ilahi kelimetullah yolunda durdurak bilmeden ilerlemeye devam edeceğiz. Bu küffarı ve küffarın beslediklerini yerle bir edene kadar, yerin 7 kat altına depene kadar bize durmak yok. Şimdi Amerika, İsrail, Türkiye'ye karşı yeni bir planın düğmesine bastığı gözüküyor. Biraz sonra bu konuyu detaylı şekilde işleyeceğiz. Ama öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teröre karşı ortak bildiri yayınlandı. Bunun altına her parti başkanı, her parti grup başkan vekili imza atacak. AK Parti attı, Milliyetçi Hareket Partisi attı, İYİ Parti attı, Saadet Partisi attı, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP yok. CHP'de imza yok. DEM Partisi zaten onda hiçbir şey yok. Onların ne olduğunu cümle alem biliyor. CHP takıldı DEM'in kuyruğuna, böyle salına salına gidiyor. Ama artık şu bir gerçek ki söz bitti. Yeter artık. Bildiri o bu şu artık bu da bitti. Eylem vakti, hareket vakti, harekat vakti, deşme vakti, gumçurtma vakti. Azdan az, çoktan çok gider. Bizler bir şehit olur 1000 doğarız ama ve lakin doğru bildiğimiz olan asla masla geri durmayız. Bu uğurda, bu yolda ilerlemeye devam. Kısa bir giriş yaptım ve ilk haberle konulara başlıyoruz. O zaman bodoslama konular, buyurun video dostlar. Çin füzeleri radarda uçak, yolcu uçağı gibi gösterecek bir teknoloji geliştirdiğini dünyaya duyurdu. Hop, nasıl? Evet, yanlış duymadınız. Çin fırlatılacak olan herhangi bir füzenin radar ekranında yolcu uçağı gibi gözükmesini sağlayacak bir teknolojiyi geliştirdiğini ve bunu kullanmaya başladığını duyurdu. Şimdi burada Çin'in attığı bu adım, bu hamle şudur. Çok büyük bir tehlikenin girişi. İlerleyen zamanda, ilerleyen yıllarda herhangi bir dünya savaşında Çin fırlattığı füzelerle veya attığı bilmem nelerle bunlar yolcu uçağını taklit edebilecek, radarlarda öyle gözükecek, ardından yerlere çakılacak. Ne olacak? Ülkeler yolcu uçağı, molcu uçağı fark etmeksizin hepsini vuracak. Böyle çok tehlikeli bir sistem. Bunun benzer sistemleri daha önce geliştirildi. Bizde de mevcut mudur? Bizde de mevcuttur canım. Yeni dünyada teknoloji savaşları devam. Arkadaşlar size Avrupa'da sıradan bir günü gösteren videoyu paylaşıyorum. Bakın deniz, sahil, plaj ne kadar güzel ve son sürat gelip kıyıya yaklaşan 2 tane süper bot. Ve içinden onlarca mülteci kıyıya iniyor. Hatta bazıları yeri öpüyor. Yunanistan'a ayak bastı diye mi, İtalya'ya, Fransa'ya ayak bastı diye mi? İşte öpüyor, görüyorsunuz. Avrupa basınında yapılan haberler aynen şu şekilde. Böyle Libya'dan, Cezayir'den, Fas'tan durmadan Avrupa'ya akın akın mülteciler gelirse İlerleyen yıllarda Avrupa diye bir yer kalmayacak. Tamamen demografik yapı değiştirilecek yönde olaylar olacak. Nedir? Bunlar evleniyorlar, bunlar evliler, bunlar durmadan çocuk doğuruyorlar ve nüfusları hızla artıyor. Bizim nüfusumuz artmıyor, çoğalmıyor. Biz bir çocuk yapıyoruz ya da maksimum 2 çocuk yapıyoruz ama mülteciler durmadan doğuruyor falan, böyle bir haber, böyle bir durum ve botlar dikkatimi çekti. 4 tane motoru var, süper hızlı botlar getiriyor, yolcuları indirip geri dönüp yeni yolcular almaya gidiyor. Yani ne bir sahil güvenlik var ne bilmem ne var. Hiçbir şey yok. Şimdi bu durumun benzeri bizde de var diyenler çıkabilir. Evet, Türkiye'de de var. Ama ve lakin şöyle bir durum var sevgili dostlar. Bizim yönettiğimiz, yüzyıllarca yönettiğimiz topraklardan Müslümanlar geliyor. Tamam. İyisi geliyor, kötüsü geliyor. Bunu bir şekilde durdurma adımları devam ediyor. Mültecileri engelleme adımları devam ediyor. Ama ve lakin Avrupa tam karışık. Avrupa bizden bin beter. Türkiye Suriye'deki bu güvenli bölge olayını tam olarak hayata geçirirse ve orada yeni yerler inşası başlarsa bizde bulunan mülteciler oraya tekrar geri götürülecekler. Özellikle çok fazla Suriyeli mülteci var Türkiye'de. Herkes topraklarında, herkes bulunduğu yerde olmalı ki oralarda hayat bulsun. Oralarda Türk'ün eli oralarda da devam etsin. Suriye'de her taraf boşaltılır, hepsi Türkiye gelirse, Lübnan'da her taraf boşaltılır, Türkiye gelirse, Filistin boşaltılır, Türkiye gelirse, bilmem Pakistan boşaltılır, Türkiye gelirse, işte ora bura şura boşaltılıp Türkiye gelirse oralarda kim kalacak? Kim? Tabii düşmanın eline geçecek. Türkiye, Türk devleti haklı, mülteciler yerinde olacak şekilde geri dönüş projeleri devam ediyor. Devam. Ermenistan, İsrail, Amerika, Fransa yeni görüşmeler masası kuruluyor. İddialar bu yönde. Ermenistan, İsrail'le normalleşmek için Ermenistan, İsrail'den yeni silah sistemleri
almak için Amerika'yı, Fransa'yı aracı yaptığı iddia ediliyor. Ne olacak? Ermenistan İsrail'le barışırsa Amerika Fransa aracılığıyla Azerbaycan'a karşı yeni silahlar alacak ve ayrıca Azerbaycan'a karşı Türkiye, Azerbaycan, İsrail, Türkiye Azerbaycan'ı zayıflatacak yönde adımlar. Bu iddialar aldı başını gidiyor. Eğer ki şimdi İsrail Ermenistan'la normalleşme adımlarını kabul eder ve onlara silah sistemleri göndermeye başlarsa bu açık ve net Azerbaycan için soğuk bir duş olacaktır. Azerbaycan baya bir etkilenecektir ama ve lakin burada İsrail şunu istiyor. Azerbaycan Türkiye ile ilişkileri çok iyi, kardeşlik ilişkileri var, olmasın. Azerbaycan Türkiye ile ilişkilerini azaltsın. Bunun için Türkiye'ye karşı Azerbaycan'ı zorda bırakacak durumda Ermenistan'a silah sistemleri gönderebilir. Ne yaparsa yapsın boş. Türkiye, Azerbaycan, iki devlet, bir millet. Biz bir beraber kardeşimizle yolumuza devam ederiz. Mısır İsrail'e devam ediyorum. İsrail'in Mısır'dan isteği: önümden çekil, Gazze sınırının kontrolünü bana ver. 13 kilometre genişliğinde bir tampon bölge oluşturacağım ve burada sadece İsrail askerleri bulunacak. Mısır askerlerini derhal Gazze sınırından geri çek diyor İsrail tarafı. Netanyahu Sisi'ye bu uyarıyı gönderdi. Gazze-Mısır sınırı boyunca boydan boya tüm buraları İsrail kontrol etmek istiyor. Sisi kendi topraklarından geri çekilirse, Sisi 13 kilometre genişliğinde bir alanı İsrail'in kontrolüne bırakırsa, ulan o koltuktan da oturma, defol git. Zaten orada darbeyle oturuyorsun. Hiç oturma, daha iyi. Ama çok da bu adım atacağını sanmıyorum Sisi'nin, çünkü Mısır içinde çok büyük gerilimler olur. Mısır içinde çok büyük olaylar çıkabilir. Onun için başka kapıya Netanyahu. Rusya-İran arasında gerilimler büyüyor. İran Rusya'ya nota verdi. Nasıl? Rusya, Arap Körfezi ülkeleriyle işbirliği toplantısı gerçekleştirdi. Bu Rusya-Arap zirvesinde bir bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiride Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'de bulunan, Basra Körfezi'nde bulunan 3 ada, burası benimdir, burası İran'ın değildir, İran burayı işgal ediyor diye bildiri yayınlattı ve Rusya da bunun altına imza attı. Tamam, evet, bu bir sorundur, problemdir, bu problemi çözecek yönde uluslararası arenada kabul görmüş kıstaslarla adım atılmalı bildiriye Rusya da imza attı. Bu İran'da büyük tepki çekti. Arkada haritayı görüyorsunuz. Basra Körfezi'nde 3 adacık: Büyük Tulp, Küçük Tulp ve Musa Adası. Birleşik Arap Emirlikleri şunu iddia ediyor: burasını 1971'de İngilizler bize bıraktı. Bakın, bu adalar 1903'ten 1971'e kadar. Esasen o adalar bizimdi. Türklerindi. Osmanlı ecdadımızındı. Bu adalara İngilizler geldi, burayı tuttu ve sonra 70 yıl sonra çıkarken bize bıraktı. Ama İran diyor ki, la 1971'de BAE diye, Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet yoktu. İran vardı. Burası İran'ındı. İran ne yaptı? 1971'de gitti, o adaları BAE'nin elinden tepesine vurup aldı. Gerilimler, birçok olaylar ve birçok noktada bakın yeniden yanmaya başlayacak olan ateş. Ve ateşin yine merkezinde sinsi bacak İngilizler. Diyorum ya her zaman, uzun bacak İngilizlerin geçtiği yerde balıklar kavga etmeye başlar. Kıbrıs'tan geçti, durumu biliyorsunuz. Hindistan, Pakistan'dan geçti, durumu biliyorsunuz. Diğer diyarlardan geçti, durumları biliyorsunuz. Sinsi bacak İngilizler. Hep böyle böl, parçala, yönet politikası devam eder. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İran ve Basra Körfezi'ndeki Büyük Tulp, Küçük Tulp, Musa Adası kavgası. Hadi bakalım. Alman Bild gazetesi yaptığı haberde Rusya 2024 kış ayında Avrupa'ya saldırıyı başlatabilir diyor. Avrupa'ya saldırı kapıda haberi Almanların Bild gazetesinde. Avrupa ülkelerinin birinin istihbarat teşkilatının yayınladığı raporda Rusya ya 2024 kış ayında ya da 2025 kış ayında, bu mevsimlerde kritik eşik Avrupa'ya saldırı gerçekleştirebilir. Bunun esas nedeni ise kim? Johnny'ler. Amerika. Amerika'da yapılacak olan 2024 başkanlık seçimlerinde Biden, Trump, gerilimler ve Amerika'nın kendi içinde bir kavgaya tutuşması Avrupa'da zayıflığı getirecektir. Avrupa'daki bu zayıflık Rusya'nın işine yarayacak. Rusya, Ukrayna'dan sonra yeni cepheleri Avrupa'da açabilir, herhangi bir girişim başlatabilir. Büyük tehdit kapımızda diyor Almanya'nın bildiği. Almanya bunu söylüyor. Bir ucundan da doğruluk payı var mı yok mu ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama Rusya, Amerika'nın kapalı kapılar ardında anlaştığını geçtiğimiz günlerde sizlere anlatmıştım. Rusya'dan kalkan, Kremlin'den kalkan 2 tane çok özel jet Amerika Washington DC'ye iniş yapmıştı. Orada Kremlin'den gelen bürokratları, üst düzey askeri personeli taşıyan uzmanlar
Washington'la Beyaz Saray'la neyi görüştü? Konular belli. Amerika Ukrayna defterini kapatıyor. Rusya aldığı yerlerde kalacak. Ukrayna barış antlaşması masasına oturacak. Barış antlaşmasını imzalayacak. Elinde kalan yerlerle yetinecek. Çünkü Amerika hem kendi içindeki seçimlere odaklanıyor, hem Akdeniz, Doğu Akdeniz'de İsrail, Gazze buraya odaklanıyor, hem de Suriye, Irak, Türkiye'ye karşı yeni planlar. Çin cephesi de Amerika için ayrıca o bir tarafta açık duruyor. Suriye, Irak, dev harekat kapıda. Çünkü öyle gelişmeler yaşanıyor ki. Çünkü son 2 günde 12 şehit verdik. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Komutanlarımız sınırda, havada, karada harekatlar, operasyonlar zaten yürütülüyordu. Hem Suriye'de hem Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit operasyonları. Diğer taraftan Suriye'de yürüttüğümüz operasyonlar. Şimdi İHA, SİHA operasyonları ve F-16'lar Suriye'de, Kamış'ta, Haseke'de bulunan petrol tesislerini bam bam çakı verdik. Yeraltı, yerüstü. Bunların ne kadar tesisleri varsa yerle bir ediliyor. Bunların ne kadar, Amerika'nın ne kadar beslediği varsa yerle bir ediliyor. Amerika da onlarla beraber orada gerekli cezayı görecektir. Türkiye, Amerika ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye, Amerika, Rusya, İran görüşmeler devam ediyor. Biliyorsunuz bu çok oyunlu bir satranç tahtası. Bu yapılan harekat, bu yapılan operasyonlar esasen şunun bir göstergesidir. İsrail, Amerika, Türkiye'nin Gazze konusunda attığı adımlara karşılık veriyor. İsrail, Amerika, onların beslediği terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye karşı bu saldırıları başlattı. Ve şurası da ince bir çizgi. Geçtiğimiz günlerde Kerkük, Irak, Musul, işte tüm bu diyarda seçim olduydu. Bu seçim olduğu gün Irak Dışişleri Bakanı ve Irak Savunma Bakanı apar topar Türkiye'ye geldiydi. Basra Körfezi'nden Irak üzerinden Türkiye'ye yeni bir koridor hattı, ticaret koridoru hattı oluşturulması planlanılıyor, çalışılıyor ve bu Erbil, Musul, Kerkük işte tüm bu diyarlardan geçecek. İran kuzeyinde Barzani yönetimi evet Türkiye ile beraber ortak adımlar atıyor. Pençe Kilit operasyonlarında Barzani yönetimi bizim karşımızda durmuyor, önümüzden çekiliyor. Ve hatta ki nerede PKK, YPG, PYD, CRG, DRG var onların yerlerini gösteriyor mudur? Şimdi Amerika, İsrail, Akdeniz, Doğu Akdeniz, İsrail'in hayali büyük İsrail devleti ve Türkiye'nin attığı adımlar Amerika'ya karşı çok sert bir hamle gelebilir. Türkiye'den Irak'ta ve Suriye'de Rusya Türkiye'nin yanında yer alabilir mi? Şimdi Rusya'yla da İran'la da aynı Amerika'yla olduğumuz gibi iyi olduğumuz noktalar var, kavgalı olduğumuz noktalar var. Rusya'nın da Suriye'de yaptıklarını asla unutmuyoruz. Askerlerimizi savaş jetleriyle şehit ettikleri o anı unutmuyoruz. Ama Rusya'nın Amerika'ya karşı dengesini kullanaraktan Türkiye adım atabilir. İran her dönemin kabına sığar. İran zaten arka planda Amerika ile Fransa ile canciğer kuzu sarması. Akşam saatlerinde termobarik bombalarla, vakum bombalarıyla bir yerler yani bunların petrol tesisleri, rafinerileri yerle bir edildi. Daha da dilecek. Şimdi başlarlar bas bas bağırmaya. Türkiye atom bombası attı. Türk ordusu bize atom bombası atıyor diye yeri göğü inletmeye başlarlar. Ve evet artık bir operasyon zorunlu hale geliyor. Çünkü F-16 çıkmazdı. Türkiye, Amerika F-16. Amerika, Türkiye'ye, İsveç'i NATO'ya al baskısı. Tüm bunlar hepsi denklemin içinde. Öyle bir an gelecek ki artık ok yaydan çıkacak. Suriye'de, İran kuzeyinde özellikle Suriye'de ok yaydan çıkacak. Tel Rifat, Münbiç, Haseke, Kamışlı ve İran kuzeyinde dev harekatlar serisi çok büyük şekilde yükselebilir. İran kuzeyinden öyle arkadan kuşatılıp Sincar tarafından olur mu? Haritayı görüyorsunuz. Arkadan böyle İran kuzeyinden gelecek olan kahraman Türk ordusu Sincar tarafından arkadan bir de ön taraftan tam bir tost yapılacaktır. Bu temizlik olmalı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Daha da kalmayacak şekilde adımlar atılmalı. Her gün birini, bir gün hepsini. Allah'ın izniyle. Yok Amerika yaptırım yapacakmış, yok Avrupa yaptırım yapacakmış, kınayacakmış, oymuş buymuş buymuş. Vız gelir tırıs gider. Kılıç kınından çıkacak. O kelleler çat 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 alınacak. Türk'ün anlı şanlı bayrağı tüm diyarlarda tekrardan dalgalanacaktır Allah'ın izniyle. Onun için bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar saymadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Türkiye'yi seven Müslüman olmayan milletler bizimle beraber geleceğin dünyasında yeni dünya düzenini hep beraber kuracağız inşallah. Bu uğurda durmadık, durmuyoruz, durmayacağız doğru bildiğimiz yolda. Koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef.
Kızılelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.